Sigmund Freud'un yapısal kişilik modelini duymuşsunuzdur. Hani şu kişiliği 3 temel bileşen üzerinden açıkladığı id, ego ve süperego. Bu kavramları sırasıyla ilkel benlik, uyum sağlayan benlik ve ahlaki ya da yargılayıcı benlik olarak da tanımlayabiliriz. Öte yandan Eric Berne'ın geliştirdiği ego durumları kuramı kişiliği 3 ana ego durumuna ayırır. Ebeveyn, yetişkin ve çocuk ego durumları diye. Kısaca baş harfleri E, Y, Ç ile bilinen. Ancak Berne'ın bu modeli yüzeyde göründüğünden çok daha katmanlı gibi gözükmekte. Zira her bir ego durumu kendi içinde yapısal ve yaşamsal olarak birkaç kez ayrılabiliyor. Mesela ebeveyn ego durumu, eleştirel ebeveyn ve doğal ebeveyn olarak ikiye ayrılırken, çocuk ego durumu uygun, uyumlu çocuk ve doğal yani spontan çocuk olarak ayrılıyor. Yetişkin ego durumu ise özgün biçimiyle yapısal olarak sabit kalarak bir alt bölüme ayrılmıyor. Konunun burasında önemli bir husus öne çıkıyor gibi gözüküyor. O da her bir ego durumunun kendi içinde diğer ego durumlarının izlerini taşıyan yapıları oluşturması. Örneğin bir eleştirel ebeveynin içinde bastırılmış bir çocuk veya katı bir yetişkin olabilir. Doğal ebeveyn içinde empatik bir yetişkin ya da neşeli bir çocuk yer alabilir. Aynı durum uygun çocuk ve doğal çocuk için de geçerlidir. Her biri kendi içerisinde ebeveyn ya da yetişkinlik parçaları barındırabilir. Bu çok katmanlı yapı bize ego durumlarının sabit olmadığını, içsel etkileşimlerle şekillendiğini gösterir. Her birey bir davranış veya düşünce biçimini sergilerken sadece bir ego durumunun etkisinde kalmaz. O durumun içindeki daha küçük yapıların da etkisindedir. Bununla birlikte tüm bu iç içe geçmişlik içinde yetişkin ego durumu diğerlerinden farklı bir yerde durur. Çünkü yetişkin, düşünsel, duygusal, davranışsal ve zamansal olarak şimdi ve burada olmak zorundadır. Yetişkin ego ne geçmişe, çocukluk yaşantılarına ne de geçmişten aktarılan yargılara, ebeveyn temsillerine saplanmadan veriye ve gerçekliğe dayalı işlev gösterir. Bu nedenle Freud'un yapısal modeliyle kıyaslandığında yetişkin ego durumu id, ego, süperego üçlüsünden yalnızca ego ile örtüşür. Çünkü onun temel işlevi de gerçeklikle uyumu sağlamaktır. Fakat şunu da söylemek isterim. Her bir ego kendi içinde id, ego ve süperegoyu da ayrı ayrı barındırır. Her ebeveyn, her çocuk, dikkat ederseniz yine yetişkini ayrı tutuyorum. Ayrıca Freud'un yapısal kişilik yapısını içinde barındırır. Yani eleştirel ve doğal ebeveyn ile uyumlu ve doğal çocuk kendi ilkel benine, uyumlu ve eleştirel bene de sahiptir. Transaksiyonel analiz teorisine göre birbirinden farkı 3 ego durumunun hem kendi içinde yani ebeveyn, ebeveyn yetişkin, ebeveyn çocuk ya da çocuk çocuk, çocuk yetişkin, çocuk ebeveyn etkileşimlerinin olduğunu bilmek dışında eleştirel ve doğal ebeveyn ile uygun ve doğal çocuk durumundaki etkileşimlerini de tahlil etmek bu konuyu oldukça katmanlı bir şekle dönüştürmektedir. Yine transaksiyonel yani işlem analizi konusunda dikkat çekici başka bir konu daha vardır. Yaşam pozisyonları konusu. Transaksiyonel analiz kuramına göre okey olma durumu da diyebileceğimiz bu pozisyonlar bireyin kendisi ve başkaları ile ilgili tutumunu ifade eder. Bu bağlamda okey olmak kadar okey olmamak da mümkündür. Yani okey transaksiyonu hayata karşı kurgulanan durumların olumlu ve olumsuz hallerini oluşturur. Bu aşamada 4 tip okey kurgu olasılığı vardır. Ben okeyim, sen okeysin. Ben okeyim, sen okey değilsin. Ben okey değilim, sen okeysin. Ben okey değilim, sen de okey değilsin. İlk sırada ben okeyim, sen okeysin. Tipik bir kazan-kazan durumudur. Bireyin hayata dair oluşturacağı kurgusal anlam herkesin kazanması üzerine kuruludur. Sen okey, ben okey, yaşamsal pozisyonu genellikle yetişkin ego durumunda yaşanır. İkinci durum ben okeyim, sen okey değilsindir. Bu şekilde oluşan kurgusal senaryoda ben kazanmak için çevresinde en az bir kaybeden arayacak ve çoğu zaman da eleştirel ebeveyn durumunda o kişi kendi farkındalığını kazanana kadar okey olma durumunu sürdürecektir. Üçüncü okey hali ben okey değilim, sen okeysin kurgusudur. Bu tipte oluşan senaryo bir kaybeden kazanan durumunu içerir. Ben kendini diğerinin yanında bir mağdur, bir kaybeden olarak konumlandıracak ve daha çok çocuk ego durumunda kalarak
kendini koruma altında tutacaktır. Dördüncü ve son kısım ise ben okey değilim, sen okey değilsin transaksiyonunda ise hem ben hem de sen kişileri birlikte tam bir kaybedenler kulübünü oluşturur. Zira bu bireyler kendileri dahil hiç kimseye yardımcı olamaz. Çocuk ego durumunun uygun kısmını oluşturan ve safi itaat ve uyum üzerine sürekli ebeveyn ego etkisi altında yaşayan bu kişiler hayatlarını tek düze sürdürme eğilimindedir. Sonuç olarak ilk bakışta 3 parçalı gibi görünen EYÇ yani ebeveyn, yetişkin, çocuk ego modeli yapısal ve yaşamsal olarak derinleştirildiğinde çok daha katmanlı bir hal almakta ve bu katmanlar kişiliğin hem Freudyen hem de transaksiyonel analiz bakış açısıyla nasıl iç içe çalıştığını anlamamıza olanak tanımaktadır. Konuyla ilgili daha detaylı okuma yapmak isterseniz hem teoriyi ortaya atan ve geliştiren Eric Berne'in kitaplarını hem de bu konunun daha anlaşılır olmasını sağlayan Thomas A. Harris ve Ian Stewart'ın kitaplarına bir göz atabilirsiniz. Başka bir bölümde görüşünceye dek sağlıcakla kalın.